Cadılar. Bugünkü videomda sizlere cadılar hakkında önemli bilgiler vermiş olup günümüz tarihinde cadılar, eski dönemde cadılar ve milattan önce cadılar hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Evet, buyurun videomuza başlayalım. Cadılar hakkında yapılan ve birçok ödüle layık görülen, hikayesini gerçek hayattan alan, kurgu olmayan 1977 yapımı bir İtalyan filmi olan Suspiria adlı filmde cadılığın tanımı ve cadıların yaşayışları anlatılmıştır. Mistik bilimlerle ilgilenen kişilerin ve araştırmacıların açıkladığı günümüzdeki cadılık tanımı ise şöyledir. Cadılar kötüdürler, olumsuz ve yıkıcıdırlar. Mistik bilimlere dair uzmanlıkları inanılmaz güçlerle donatır onları. Olayların akışını ve insanların hayatını zarar vererek değiştirebilirler. Amaçları çok büyük bir zenginliğe ulaşmaktır. Bu da sadece diğerlerine zarar vererek elde edilebilir. Onlara bir şekilde ters düşmüş kişilere acı çektirebilir, hastalık verebilir, hatta öldürebilirler. Topluluk olarak yaşayan kadın grubundan oluşur ve Black Queen, Kara Kraliçe olarak adlandırılan, kötülüğe büyük yeteneği olan cadı, sihir uzmanı liderleri vardır. Bir cadı, topluluğundaki bir cadı kadının kraliçe olması için sihir gücünün diğerlerinden 100 kat güçlü olması gerekir. Yılanda olduğu gibi. Topluluğa güç veren şey kraliçedir. Güç liderde baştadır. Lideri olmayan bir topluluk başsız bir kobra gibidir. Güçsüz ve zararsız. Cadılık tarihinde eski bilinen zamanlarda süpürge üzerinde uçan çirkin kadın olarak bilinse de bunun bir nihayetinde kurgu olduğu düşünülse bile durumun gizemi bir hayli ürkütücüdür. Bunlardan birincisi Evliya Çelebi'nin Seyahatname olayı ve yine Osmanlı'da tarihe kazınmış olan ve kayıtlara geçmiş olan Tırnava olayı bu durumu ile oldukça dikkatleri üzerine çekmektedir. Sizlere bu konuyu daha sonra ayrıntılı olarak anlatacağım. Fakat şimdi dilerseniz cadılar ve cadı tarihini, cadıların fiziksel, metafiziksel ve özellikleri hakkında konuşalım. Cadılık, Adem ile Havva'nın yaratılışından bu yana oldukça geniş yer bulmuş olup, eski zamanlarda ve hatta semavi dinlerde ve semavi olmayan dinlerde de cadılık ve cadı olayları hakkında dünyamız insanı metinlerde, tabletlerde, gravür ve resimlerde oldukça bahsetmiştir. Cadılık bir deyimle de cadılığa bir mecaz anlam katacak olursak, örneğin bazılarına göre dul kadınların 15. ila 17. yüzyıl arasındaki zor yaşam koşulları altında yaşayabilmesi için yaptıkları zoraki bir meslek olarak da görülmektedir. Ve var olmasının ana sebebi de ekonomiye dayanmaktadır. Yani buradan şunu anlamaktayız. Güçlü kadın, tek başına hayatı göğüsleyen kadın, yöneten ve yönlendiren kadın da cadılık anlamında kullanılmış ve nitekim de zaten cadılığın ana temasında dahi güç sahibi olmak isteyen, yönetmek isteyen ve herkesi yönetimi altına almak isteyen bir temele dayatılan en derin ana teması budur. Şimdiye kadar açıklamış olduğumuz cadı kavramı ve cadı anlatımına ve tanımı ile birlikte bu tanımı direkt olarak algılayan Avrupa'nın utanç verici Engizisyon mahkemeleri tarihe damgasını vurmuştur.
cadı değilim. Lütfen. Hepiniz büyücülük ve iblisle işbirliği yapmaktan suçlu bulundunuz. Ruhlarınızı cehennem azabından kurtarmak istiyorsanız tövbe edip günahlarınızı itiraf edin. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Söyle çocuğum, iblisle anlaşma yaptın mı? Evet, evet yaptım, itiraf ediyorum. Lütfen, size yalvarıyorum, acıyın bana. Biri için merhem yapmıştım ama sadece domuz yağıydı, büyü değildi, yemin ederim. Peder. Cehennemde yanacaksın. Yapın. Lütfen, hayır. Hayır, yapmayın. Bekle, bekle. Beni bağışlayacağını söylemiştin. Ruhun çocuğum, ruhun bağışlanacak. Ama bedenin bağışlanabilmesi için Tanrı'ya teslim edilmeli. Hayır, yapmayın. Lütfen yapmayın. Kısa bir şekilde özetleyecek olursak, Engizisyon mahkemeleri Orta Çağ'da Batı ülkelerinde Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkemesine verilen isimdir. Bilindiği üzere Hristiyanlıkta Katolik mezhebi Protestanlara göre daha katı kurallara sahiptir. Bu mezhebi taşıyan insanlar sorgusuz sualsiz bağlı kalmak zorundaydılar. Buna karşı gelmek ya da eleştirenler vahşice cezalandırılırlardı. Orta Çağ'a özgün olan bu karanlık dönem insan hakları ihlalleriyle doludur. Din ve vicdan özgürlüğü açısından Avrupa'nın tarihine kara leke olarak geçmiştir. Papa tarafından direkt olarak yönetilen bu mahkemeler. Bu zulüm Roma'daki papalık tarafından idare edilirdi. Yargıçların yetkileri çok büyüktü. İlk defa 1184 İtalya'nın Verona şehrinde Papazlar Meclisi dini işlerle uğraşacak bir mahkeme kurulmasını kararlaştırmıştı. Bu mahkemenin adı ise Engizisyon olacaktı. Katar öğretisinin en güçlü yanını oluşturan ve tüm kadınların o dönemde sempatisini kazanan eşitlik durumunu ortadan kaldırmaya yönelik cadı suçlamasını bir saldırı biçiminde hazırladı. Fakat Orta Çağ'da cadı mahkemelerinin yarısının Fransa, Almanya, İtalya arasındaki altın üçgende gerçekleştiği söylenebilir. Bu altın üçgen Strasbourg çevresindeki 300 mil yarıçaplı alanı kapsar. İlk kadın yakılması eyleminin Engizisyon'un emriyle 1180 yılında Toulouse kentinde gerçekleştiği bilinmektedir. O yıllarda öldürülen kadın sayısı binlerle ifade edilmektedir. Louis Martin'e göre Katolik Kilisesi Katarlardaki kadın ana ma kültürünü ana erkil bir toplumsal yapı olması sebebiyle karşıtı olarak görmesi onu paniğe sevk etti. Cadı avı pratiği bu şekilde başladı ve kilise cadı arayışına hep şeytanla işbirliği suçlamasıyla devam etti. Aslında kilisenin aradığı heretik inanç sahibi insanlardı. Bilge kadın kültünün yarattığı korku bilinç altlarına o kadar yerleşmişti ki heretik bir inancın ortaya çıkmasını kadın bilgelerin ortaya çıkmasıyla anlayabileceklerini düşündüler. Yani cadı avı
Hristiyan kültürünün egemen kıldığı erkek egemen toplum düzenine uymayan insanların ve kültürlerin ortadan kaldırılması hareketinin belirgin bir görüntüsünden başka bir şey değildi. Öyleyse dünyada Papa'nın dahi bu kadar korkmasına, ürpermesine ve tedirgin olmasına sebep verecek kadar bunca katliamın sözde gerekçesi neydi? Böylesine bir cadı avına sığınarak ve onu kullanarak insanlığa yapmış olduğu tarihe kara leke olarak geçecek olan bu yargısız infaz ve binlerce insana, en önemlisi de kadınlara büyük bir darbe yapılmasına sebep verecek olan olayın altında nasıl bir korku yatıyordu? Durun. Cesetler geri çekilmedi. Dirilmemeleri için Süleyman'ın kitabından okunması gereken şeyler var. Asıldılar ve boğuldular. Benim için yeterince öldüler. Quam vis synopsis renascans in sacro baptismo a Deo vivo, a Deo vero, a Deo qui redis renascans in sacro baptismo a Deo vivo, maritieque fraudum Deo Avert et aufugiat spiritibus impuris ad Erbeo, qui venturus et judicare et mortur, et ab in purgabit mundum. Amen. Cazi ve Mayısa. Doğu Karadeniz'de Anadolu ve Orta Doğu folklorundan farklı olarak cadıların normal anne ve babadan doğan ve cadılığı sonradan öğrenen sıradan kadınlar olduğuna inanılmaktaydı. Trabzon'da Cazi olarak isimlendirilen, Pontus Rumcası'nda Mayısa olarak adlandırılan bu cadının üzerlerine insan pisliği sürerek uçabildiklerine, Mısır ve Kırım'a uçarak gidebildiklerine, örümcek, kuş ve diğer hayvanların formuna girerek şekil değiştirdiklerine, çocuk ve kadınların ciğerlerini yediklerine, suya atıldıklarında batmadıklarına inanılmaktaydı. Kaftar Cadısı. Türk ve Fars kültüründe yer alan bir cadı figürüdür. İnanışa göre Kaftar, boynuzlu bir kadın görünümündedir. Büyücülük yapar. Ölüleri mezardan çıkartıp götürür. Çirkin bir görüntüsü vardır. Kuş olup uçar. Keskin dişlidir. Farsça Kaftar yani güvercin sözcüğünden türediği söylenir. Batı dillerinde ise Kaftarkis olarak da bilinir. Erkeksi, boynuzlu bir varlıktır. Mezarlıklara gidip yeni gömülmüş ölüyü mezardan çıkartır. Bir taşa yaslayıp boynuzuyla ona vurur.
Sonra cesedi sırtına alarak götürür. Dağıstan halklarının inançlarında da bu karaktere kuşkaftar denir. Uzun karışık saçları olan bu keskin dişli varlık kızlarıyla birlikte ormanda yaşar. Onlar geceleri çocukları kaçırırlar. İbn Batuta'nın yazdığına göre Kaftar, sihirbaz cadılara verilen bir attır. Kikimora. Adının telaffuzu son derece eğlenceli olan Kikimora, Slav kökenli mitolojik bir yaratık. Her şeyden önce saygı görmesi gereken bir hane ruhu. Eril hane ruhu kötücül, Domaviye eşdeğer ve onun görece iyi huylu eşi. Varlığı evde görülen ıslak ayak izleriyle anlaşılmaktaydı. Genelde evdeki ocağın arkasında ya da mahzende yaşar ve yiyecek peşindeki farelerin çıkarttığı tıkırtılara benzer sesler çıkartır. Peki Kikimora'yı bir cadı kılan nedir? Kikimora genelde zararsızdır. Ancak ona saygısızlık yapıldığı takdirde evde ıslıklar çalacak, bulaşıkları kıracak ve etrafa bir şeyler fırlatacaktır. Adının çoğulu olan Kikimori, Rus folklorunda uyku felcinin geleneksel adıdır. Yani bizdeki al karısı veya karabasan gibi. Endor cadısı. Endor cadısı aslında kötü niyetli bir cadıdan ziyade görmezden gelinemeyecek bir medyum. Hikayeye göre İsrail kralı Saul, Filistinlileri nasıl yeneceğine dair cevaplar aramak için Tanrı'nın bilgeliğini ister. Fakat ülkedeki tüm ruh çağıran nekromansları ve büyücüleri krallığından sürgün etmiştir. Kılık değiştirerek yardımcılarından birinin bulduğu Endor cadısına gider. Cadı ona kendi koyduğu kanunu hatırlatınca Kral Saul vereceği bilgi karşılığında başına hiçbir kötülük gelmeyeceğine dair söz verir. Cadı bunun üzerine İsrail'in bir önceki kralı Peygamber Samuel'in yani İsmail'in ruhunu çağırır ve Filistinlerin nasıl yeneceğini söylemek yerine krala savaşta 3 oğluyla birlikte öleceği ve İsraillerin Filistinlere yenileceği kehanetinde bulunur. Saul bu kehanetten ötürü dehşete düşer. Endor cadısı Saul'un üzüntüsünü görünce onu rahatlatmaya çalışan, hatta ona yiyecekler ikram eden çoğunlukla sempatik biri olarak tasvir edilir. Ertesi gün savaşta yaralanan Saul korku içinde kendini öldürür. Cadı da teknik olarak Saul'un yenilmesine ve kendisini öldürmesine yol açan bir aracı haline gelir. Wotnik cadısı ya da Wotniki. Bu listedeki yegane eril varlık. Sugul yabanisi. Evsizler gibi giyinen, insan ruhlarını bir kapta gururla saklayan Wotnik. Slavlara özgü bir varlık. Wotnik yüzenleri boğmaya çalışmak dışında genelde tütün içmekle, havuz başlarında kart oynamakla, gezmekle vaktini geçiren, sanırsın ki eğlenceli bir çocuk. Fakat boğduğu insanların kapta taşıdığı ruhları sonsuza dek onun mülkü haline geliyor. Gray ve Moray cadıları. Kaderin cilvesi dediğimiz şeyi anlayan iki ayrı cadı kardeşler üçlüsü. Bu 6 kişilik grup sık sık bir araya geldiklerinden iki farklı kardeş gruptan tek bir maddede bahsedeceğiz. Moray, kaderin çarkını döndüren beyazlara bürünmüş 3 kız kardeş olarak tasvir edilir. Kloto, atlayıcı,
Lassis toplayıcı ve Atropos değiştirilemez. Doğumdan ölüme kadar her ölümlü hayatın ana hatlarını kontrol ederler. Zorunluluk denen olgudan bağımsız olarak kaderi yönlendirirler ve ebedi kanunlarla her ölümlüye verilen kaderi engeller olmadan ilerleyebilmesini sağlarlar. İster ölümlü, ister tanrı olsun, herkes onlara boyun eğmek durumundadır. Bazı kaynaklar Zeus'un onları yönetebilen tek varlık olduğunu söylerken, bazıları da onun da diğerlerinden farksız olarak Morai'nin emirlerine bağlı olduğunu öne sürer. Diğer taraftan Gray ya da gri cadılar, bir göz ve bir dişi aralarında paylaşmaya çalışan gözleri ve dişleri olmayan, kötü ve huysuz 3 kız kardeştirler. Bu göz ve dişi sırayla kullanırlar. Perseus sahip oldukları o tek gözü çalarak onlara Medusa'nın yerini zorla söyletmiştir. Adları Diano veya Dino, Enyo ve Pamperedo veya Perpredo'dur. Kader hakkında derin bilgi sahibidirler. Fakat onu kontrol etme ya da ona müdahale etme güçleri yoktur. Al karısı. Anadolu'da eski geleneklerden günümüze kadar gelen al karısı olayı. Al karısı uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük, dişlek, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, bazen zenci suratlı, memelerini masallardaki devler gibi omuzlarına atabilen, tepesinde bir gözü olan, çok çirkin, al gömlek giyen bir yaratıktır. Anadolu'da ahır, samanlık, değirmen, terk edilmiş virane yerlerde, su kuyusu, su kaynakları ve lohusa kadın ve kırklı çocuğun yalnız olduğu yerlerde bulunduğuna inanılır. Al karısından korunmak için lohusa ve kırklı çocuğun bulunduğu yere süpürge, Kur'an-ı Kerim, soğan, sarımsak, nazarlık asılır. Yastığın altına iğne veya çuvaldız sokulur. Kama, orak, bıçak ve bu gibi kesici aletler konulur. Bulundukları yere de ekmek ufağı ve su konulurmuş. Al karısının ciniden farklı olarak aslında bir cadı olduğu ve bir kötü cadı fiziksel özelliklerine sahip olduğu ve bu gibi davranışları barındırdığı gözlemlenebilir. Osmanlı'da bir cadı vakaları, Evliya Çelebi seyahatname olayı ve Tırnava olayı. Evliya Çelebi Hicri 1076 Şevval'inin 20. gecesi Hatukay Çerkes diyarının 300 küsür haneli Peksi köyünde cadıların gökyüzündeki savaşına şahit olur. Zifiri karanlık bir gecede yıldırımlar aniden kıyametler gibi kopmaya başlar. Ortalık Çerkes kadınların nakış işleyebilecekleri kadar aydınlanır. Durumdaki harikuladeliği sezen Evliya, civardaki Çerkezlere sorup, "Vallahi yılda bir defa böyle Çerkez oburları yani cadıları ile abaza oburları göklere uçup cengi azmeder, vuruşurlar" cevabını alır. Sonra da dışarı çıkıp korkmadan seyri temaşa etmesi tavsiye edilir.
70-80 kişiyle birlikte dışarı çıkan evliya, büyük ağaçlar, küpler, tekneler, hasırlar, araba tekneleri, fırın söykeleri ve daha nice benzer eşyalara binmiş, abada cadılarıyla at ve sığır leşlerine, deve ölülerine binmiş, ellerinde yılanlar, at, deve kelleleri olan Çerkez cadılarının savaşa tutuştuğunu hayretler içerisinde görür. Tam 6 saat süren bu vuruşmada kulakları sağır eden bir gürültü ortalığı kaplar. Havadan yere keçe, sırık, küp, tekne, kapı gibi eşya parçalarıyla araba tekerleri, en nihayet at, insan ve sahir hayvan uzuvları yağmaktadır. 7 abaza oburu ve 7 Çerkez oburuyla havada karışıp yere düşünce Çerkez cadıları hemen 2 abada cadıyı kanlarını emerek öldürür ve ölülerini ateşe atarlar. Horozların ötmesiyle biten savaşın ardından oburlar, cadılar da giderler. Evliya böyle hikayelere dair gayet mümkün olduğunu, fakat kendisiyle birlikte bir cümle hayatında bunu görüp hayretler içerisinde kaldıklarını belirterek ahalinin de 40-50 yıldan beridir bu denli şiddet bir karakonkolos gecesi görmediklerini söylerler. İnsan kanı içen ölü cadılar. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre bu diyarda karakonkolos gecelerinde ortaya çıkan ve insan kanı içen cadılar olduğunu da yazar. Halkın Evliya'ya anlattığına göre bazı gecelerde cadılar musallat oldukları kişinin kanını içip hasta etmektedirler. Eğer kanı içilenin kimsesi yoksa yatağa düşer ve ölür. Varsa hasta yakınları bir cadıcı ile birlikte mezarları dolaşıp cadının çıktığı toprağı eşilmiş mezarı ararlar. Bulup mezarı kazdıklarında adamın kanını içtiğinden gözleri kan çanağı misali pörtlemiş, cadı leşi teşhis edilir. Bu halde cadı hemen mezardan çıkarılarak göbeğine uzunca böğürtlen kazığı çakılır. Hayattaki başka bir cadının ruhu bu bedene hulul etmesin, geçmesin diye de ateşte yakılır. Allah'ın emriyle cadının sihri batıl olup kanı emilen adam tez vakitte şifa bulur. İnsan kanı içen, yaşayan cadılar, vampirler. Yine Evliya Çelebi'nin anlattıklarından naklettiğine göre bu diyarlarda yaşayan cadılar da vardır. Ki halkın arasında gezer de bilinmez. Fakat vakti zamanı gelip kudurunca tuttuğu birinin kulağı arkasından kanını emer. Adam gün be gün hasta olur. Derhal akrabaları bir cadı üstadı bulup köy, kasaba, şehir şehir dolaşıp gözleri kan içmekten kan çanağına dönüşmüş cadıyı ararlar ki yakalayıp zincire vururlar. 3 gün 3 gece zincire vurulan cadı yaptığını ve cadılığını itiraf ettiğinde hemen yatırılıp göbeğine böğürtlen kazığı çakılır. Çıkan kan, kanı emilmiş adamın yüzüne, gözüne sürülünce hasta derhal şifa bulur. Cadının leşi de ateşte yakılıp kül edilir. Bu cadılık derdi Tuan'dan yani vebadan fenadır. Moskov, Leh, Çek taraflarında hayli yaygındır. Doktor Stefanos Yerasimos Evliya Çelebi'nin Kafkaslara dair bu anlatısında egzotizminin izlerini aramaktadır. Yerasimos'a göre Osmanlıların Kafkaslardaki hakimiyetinin kısa sürmüş olması ve yöreye fazla ilgi göstermeyişleri burayı Osmanlılar için egzotik bir iklime büründürmüştür. Bu nedenle Yerasimos, havalarda atlarla uçuşan cadılar, cesetlere saplanan kazıklar, zincire vurulan vampir hikayeleri Evliya'nın egzotik bir coğrafyaya doğaüstü mit ve efsaneleri yerleştirme ihtiyacından doğmuş olabileceğini sorgular. Ancak Doktor Başak Öztürk söz konusu eser
seyahatname olunca egzotizm seçeneğine kolaylıkla evet demenin çok da mümkün olmadığını belirterek evliyanın şahit olduğunu söylediği ikinci cadı vakası Osmanlılar için pek de egzotik olmayan bir mekanda Bulgaristan'ın bir köyünde gerçekleştiğinin altını çizer. Büyücü Kadın ve Karakonkolos. Evliya Çelebi Rumeli'de Bulgaristan'da Çalıkavak köyünde bir kefere hanesinde konaklamakta ve ateş karşısında istirahat etmektedir. Kapıdan içeri saçı başı dağınık, çirkin yüzlü, yaşlı bir acüze kadın girer. Çekinmeden gelip ateşin başına oturur ve kendi lisanında küfürler savurmaya başlar. Evliya önce dışarıdaki adamlarının kadını kızdırmış olabileceğini düşünür ve çağırtıp sual ettiğinde haşa bir şeyden haberimiz yoktur cevabını alır. Sonra bu acüzenin etrafına kızlı erkekli 7 çocuk gelip onlar dahi ateşin etrafını sararlar ve hep birlikte son derece iyi ve akıcı bir dille Bulgarca konuşmaya başlarlar. Evliya ise ne garip olaydır diyerek bunları seyre koyulur. Gece yarısı olunca çıkan gürültü ve patırtılar Evliya'yı uykusundan kopartır. Evliya, acüze kadının kapıyı açıp içeri girdiğini ve ocaktan aldığı bir avuç külü fercine sürdüğünü görür. Sonra küle bir efsun okuyarak ocak başında yatan bu 7 çocuğun üzerine saçar. 7'si birden iri pilişlere dönüşerek cik cik sesleri söylemeye başlarlar. Hemen elinde kalan külleri kendi başına serpince o an büyük bir tavuğa dönüşüp uruklamaya başlar. Ve böyle diyerek kapıdan çıkar. Pilişler dahi ardı ardına dizilirler. O an evliya "Bre oğlan" diye feryat ettiğinde adamları hemen koşup gelirler ve burnundan kan boşaldığını görürler. Evliya ise onlara "Bu ne haldir bre? Dışarı çıkın bakın hele bir gürültü kopuyor" der. Dışarı çıkan adamlar görürler ki tavuk ve pilişler atlar arasında gezinmekte. Atlar ise birbirlerinin üzerine yarışıp kendilerini helak etmektedirler. Köydeki kefeler ise durumdan haberdar olup gelip hemen atları bağlarlar. Cadı ve tavuklar ise bir tarafa giderler. Bundan sonrasını evliyanın adamı şöyle anlatır. Bir baktık ki kefere zekerini çıkarmış, tavukların üzerine serpe serpe işemektedir. O an 8 tavuk beni Adem insan olup biri yine o ihtiyar acüze oldu ve o işeyen kefere ve sahir kefereler acüze kadını, çocukları kollarından tutup döve döve bir tarafa götürdüler. Ardı sıra gidip baktık ki meğer vardıkları yer kiliseymiş. Hatunu papaza teslim edip papaz okuyup üfleyerek afarozu mandalos eyledi. Evliya anlatısına şöyle devam eder. Bu olay üzerine adamlarım yemin verdiler. Antepli müezzin Mehmet Efendi ve adamları, Mataracıbaşı ve adamları hepsi bu olayı görüp tavuğun insan olduğuna şahit oldular dediler. O gece sabaha kadar korkumdan ve kanımın hareketinden burnumun kanı dinmedi. Ta vakit sabah olduğundan kandan kurtuldum. Sonra müezzin ve mataracının adamlarını çağırıp sordum. Vallahi akşam tavukların üzerine o Bulgar kefere işeyince tavuklar adam oldu. İsterseniz işeyen herifi getirelim dediler. Ben de canım haydi getirin dedim.
Gelen Bulgar gülerek, ''Sultanım, o karı başka soydur. Yılda bir kere kış geceleri öyle karakonkolos olurdu. Ama bu yıl tavuk oldu. Kimseye zararı yoktur.'' deyip gitti. İşte bu hakir meskur, Çalıkavak'ta böyle bir temaşaya şehadet edip aklım başımdan gide yazdı. Ve Çalıkavak Balkanı'nın hali, ahvali, pürmelali böyledir. Yani yaşayışı ve tarzı böyledir. Hüdafız ide diyerek anlatıyı noktalar. Burada da bunu kabul edin demek istemişler. Tırnova olayı. Kadı Ahmet Şükrü Efendi'nin mektubu. Tırnova'da cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanıp erzak namına ne varsa un, yağ, şeker, bal gibi şeyleri birbirine katıp iş yerine bazen toprak bile karıştırıyorlar. Evlerin içlerine girerek yüklüklerdeki yorgan, şilte, yastık ve bohçaları didikleyip açıyorlar. Zaman zaman insanların üzerine taş, toprak, çanak, çömlek attıkları halde kimse bir şey görmüyor. Birkaç erkek ve kadının da üstüne saldırdılar. Bunlara sorduğumuzda sanki üzerimize manda çöktü sandık dediler. Ama bir şey görmemişlerdi. Bu sebeple birçok mahalle sakini evlerini başka yerlere taşımak zorunda kaldılar. Halk en sonunda bunun cadı işi olduğuna karar verdi. Civar kasabalardan İslimiye'de yaşayan ve cadı çıkartmakla şöhret bulmuş olan Nikola isimli bir Rum, bu işi halletmek üzere kasabaya çağrıldı ve kendisiyle işi halletmesine karşılık 800 kuruşa pazarlık edildi. Nikola, beraberine getirdiği üzeri resmi bir tahtayla kasaba mezarlığına gitti ve bunu parmağının üzerine yerleştirerek çevirdi. Resimli tahta hangi mezara dönük durduysa o mezarın cadılı olduğunu gösterdi. Resimli tahtanın dönük kaldığı mezarlar hayattayken şimdi kaldırılmış olan Yeniçeri Ocağı'na mensup iki Yeniçeri'ye, Ali Alemdar ve Abdi Alemdar adındaki iki eşkıyaya aitti. Bunların mezarını açtığımızda karşılaştığımız manzara korkunçtu. Her ikisinin de cesedini yarım misli büyümüş, kılları ve parmaklarıyla tırnaklarını 3'er 4'er kat uzamış bulduk. Mezarlar açılırken bekleşen bütün kalabalık bu manzarayı gördü. Bu iki zorba Yeniçeri Ocağı kaldırılırken her nasılsa yaşlarının ileri olmasından dolayı cellat eline düşmeyerek ecelleriyle ölmüşlerdi. Sağlıklarında yaptıkları zorbalığın devamı olarak şimdi de kötü ruhları zavallı kasaba halkını rahatsız etmeye başlamıştı. Cadıcı Nikola'ya göre bunların sonsuza kadar ortadan kaldırılmaları için karınlarına birer ağaç kazık saplanması ve yüreklerinin kaynar suya atılarak haşlanması gerekiyordu. Mezarlarından çıkarttığımız ölülerin karınlarına söylendiği gibi birer ağaç saplayıp yüreklerini dahi yerlerinden sökerek kaynar suya atıp haşladılar. Fakat bunların hiçbirisi kâr etmeyince Nikola bu sefer cesetlerin yakılması gerektiğini söyledi. Şer an izin verildi ve cesetler hemen oracıkta yakıldı. Böylelikle çok şükür kasabamız cadı belasından kurtulmuş oldu.
Peki bir kişideki cadı olduğunu gösteren kendine has 13 özellik hangisidir? 1. Cadı kelimesiyle ilgileniyorsanız ve size aşina geliyorsa. 2. Okült konulara merakınız varsa. Kadim gizli bilimler, astroloji, tarot, simya, havas ilmi gibi konularla ilgileniyor, okuyor ve çalışmalar yapıyorsanız, zaten evvelden beri ve ezelden beri meraklıysanız. 3. Büyücülükle ilgili hemen her şey sizi heyecanlandırıyorsa. Filmler, kitaplar, büyüler, dekorasyon, kristaller, botanik tütsüler, bunlar evinizin ve hayatınızın bir parçasıysa, kuvvetle muhtemel bir koleksiyonunuz var ise, salondaki büfede çay takımı yerine iksir şişeleri varsa, bu konuyla yakından ilgilendiğinize gösteren bir işaret. 4. Büyü çalışmaları yapıyorsanız. Büyüye inanıyor, okuyor, araştırıyor ve aktif olarak uyguluyorsanız, büyü çalışmaları ile ve ritüellerle yakından ilgileniyorsanız. 5. Enerjileri yoğun bir şekilde hissediyor veya görüyorsanız. Bu odada ne oldu? Anneniz size ne yaptı? Bir gün biz bu odada kardeşim oyun oynarken annem geldi ve sonra... Yastıkla ilgili bir şey. Sizi böyle mi öldürdü? Yastıkla mı? Bizi öldürmedi. Etrafınızı veya ortamı saran enerjiyi hissediyorsanız, bir odaya girdiğinizde, bir eşyaya dokunduğunuzda, bir insanın yanına gittiğinizde enerjileri hissedebilir, hatta görebilirsiniz. Doğanın ritmine duyarlısınızdır. Mevsim geçişleri, ay döngüleri sizi ve yaşamınızı doğrudan etkiler. Doğanın döngüsüne uyumlu olarak değişimler yaşarsınız. Ayların ve günlerin de bir enerjisi vardır. Pazar ile Perşembe günlerinin hislerini doğrudan ayırt edebilirsiniz. Pazartesi kılıklı cumaları fark edersiniz. Enerji hassasiyetiniz vardır ve siz etrafınızdaki değişimleri kuvvetli bir şekilde hissedersiniz. Bu çoğu zaman çok yorucudur. 6. Kalabalıklar sizi rahatsız ediyorsa. Büyük ihtimalle bir empatsınızdır. Kalabalık ortamlarda rahatsız olursunuz çünkü oradaki enerjiyi sünger gibi çekersiniz ve bu yoğun enerjiler sizi tüketir. İsteseniz de istemeseniz de başka insanların enerjisini okursunuz. Onların mutluluklarını, hastalıklarını, negatifliklerini veya pozitifliklerini bünyenizde doğrudan toplar ve hissedersiniz. Etrafta bulunan enerji vampirlerinin hedefi olursunuz. Tüm bunlar sizi yalnız kalmaya iter. Sizin enerjinizi, modunuzu düşürmenize neden olan şeylerden kaçarsınız. Enerji alanınızı korumanın yolları için doğrudan kendinize dönersiniz. 7. Yabancılık hissetmek. Yabancılık hissedersiniz. Küçüklüğünüzden beri kendinizi diğer insanlardan farklı ve normların dışında hissediyorsanız, zaten diğerleri de sizde bir farklılık olduğunu görüyor, fark ediyor, onu direkt olarak size söylüyorlar veya saklıyor olabilirler. Normallikle çoğunluk gibi olmayı kastediyorum. Siz ne kadar diğerleri gibi olmaya çalışırsanız çalışın, işe yaramayacak. Çünkü olduğunuz şey zaten sizin normalinizdir. Diğerleri de değişiktir. Morticia Adams'ın dediği gibi normal bir illüzyondur. Örümcek için normal, sinek için kaostur. 8. Sezgileriniz çok kuvvetliyse. Açıklayamadığınız bir bilişiniz varsa, iç sesiniz size rehberlik eder. Kararlarınızı alırken sizi yönlendirir. Bir şey olmadan önce hissedersiniz. Tehlikede misiniz? İç sesiniz sizi uyarır. Bir yalan söylediğinde bilirsiniz.
Bu duyulan ses özden gelir. Sezgi ve biliş duymayı isteyenlere açıktır. Ama onu duyabilmek için açık kalpli ve fikirli olmanız icap eder. Cadılar görünenden daha fazlası olduğunu bilir. Dokuz. En basit dilekleriniz bile hızla tezahür ediyorsa. Ne kadar ufak bir şey olsa bile içinizden geçen bir şeyin hızla gerçekleştiğini deneyimlediniz mi? Evren sizin isteklerinizin boyutu ile ilgilenmez. Ne kadar miniş olsa da kitabına uygun bir şekilde dilediğinizde siparişi getirir. Bu bir sıradan çikolata olsa dahi bile. Çekim yasası herkes için geçerlidir. Ama bazıları evrenin akışı ile daha uyumludur ve dilekleri çok çabuk gerçekleşir. Bu doğal büyü yeteneğidir. Frekansınızın yüksek olduğunu ve enerji kanallarınızın açık olduğunu gösterir. Yani çakralarınızın açık olduğunu. 10. Doğa ile kuvvetli bir bağınız varsa. Doğaya hayranlık duyuyorsanız, içinde kendinizi evinizde hissediyorsanız, ağaçlara, bitkilere, hayvanlara derin bir sevgi ve bağlılık hissediyorsanız, hayvanlarla özel bir bağınız varsa, hatta insanlardan daha iyi anlaşıyorsanız, işte bu diğer bir göstergedir. 11. Doğal hava olayları sizi korkutmuyorsa. Şimşek, fırtına, yağmur, rüzgar gibi doğal hava olayları size kasvet yerine neşe getiriyorsa, enerjileri ruhunuzu sizi besliyorsa, herkes içeri girerken siz kendinizi dışarı atıyorsanız, şimşekler çaktığında çayınızı kahvenizi alıp cam kenarında yerinizi alıyorsanız, işte bu diğer başka bir önemli göstergedir. 12. Şifalandırma yeteneğiniz varsa. Cadıların doğal bir iyileştirme yeteneği vardır. Şifa tekniklerine ilginiz olabilir. Bu özellikle hala şu an kullanılmakta olan, evvelden de kullanılan biyoenerji olarak sıralayabiliriz. Ellerinizi kullanarak rahatsızlıkları iyileştirebiliyorsanız, doğal şifa yöntemlerini tercih eder ve etrafınıza tavsiye edersiniz. 13. Ayın enerjisine çekiliyorsanız. Dolunay sizi büyülüyor, ayın enerjisi sizi etkiliyor, döngüleri yaşamınıza yön veriyorsa, işiniz, ilişkileriniz veya hayatınızdaki başlangıçlar, bitişler ayın döngülerine göre yaşanıyorsa. Psişik yetenekler. Bunlara ilave olarak farklı psişik yeteneklere de sahip olabilirsiniz. Filmlerde sıkça gördüğümüz cadılara atfedilen bir takım psişik güçler vardır. Gönül ister ki uçalım, kaçalım, buradan farklı diyarlara geçelim. Ama öyle değil işte. İşin aslı herkes doğaüstü diye kabul edilen psişik güçlere potansiyel olarak sahiptir. Telekinezi, telepati, durugörü, pirokinezi ve bu gibi bazı insanlarda bu yetenekler doğal olarak ortaya çıkar ve geliştirilebilir. Yine bazı insanların frekansları diğerlerine göre daha yüksektir. Enerjileri güçlü biçimde yönlendirebilirler. Psişik yetenekler ve cadılık bir araya geldiğinde çok güçlü bir karışım oluşturur.
ve bu muazzam yetenektir. Ama her cadı güçlü psikik yeteneklere sahip olmayabilir. Bu cadı olmadığınız anlamına gelmez. Ve artı bir şey eklemek gerekirse belki de bu videonun en sonunda şu an toplumda gördüğümüz muskacılar, biyoenerji uzmanları, medyumlar, tarot falı bakanlar, bir diğer bu aktar tarzı bir takım biyolojik bitkilerle yakından ilgilenenler, ayrıca simya biliminle yakından ilgilenen ve toplum içinde ocakçıbaşı denilen veya kötü enerji çıkarıcı hoca denilen kişiler aslında bugünün ve evvelin de cadılarıdır. Sadece aradaki fark bir kişinin dini farklı olabilir, inanışı farklı olabilir. Fakat bütün bu saydığım özellikleri barındırıyor ve bunları toplumda uyguluyorsa zaten kendisi istese de istemese de bir cadıdır. Yaptığı iş cadılıktır. Astroloji dahi bakıyor da olsa bu yapılan iş tamamıyla bir cadılıktır. Bunu da ayrıca eklemiş olalım. Son olarak unutulmamalıdır ki bu tür işleri ve bu tür özelliklerini kötü yönde kullanan insanlar mutlaka hem bu evrende hem bu dünyada ve özellikle metafizik alemde karşılığını ne yapmışlarsa aynısını ve mislini görecekler ve kendilerine döndürülecektir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.